Herkese selam arkadaşlar. Daredevil Born Again'in ikinci sezonunun ikinci bölümü geldi ve ben de hemen tepkimi çekmek için buradayım. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala destekleri için çok teşekkür ederim. Geek konular hakkında daha detay içerikler paylaşıyorum. Bekleriz efendim. Birinci bölüm tepki videom sonrasında hem de önceki Daredevil videolarımda zaten beklentimi açıkça belirtmiştim. Tekrar da düşmek istemiyorum. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Evet, çok güzel bir yerde kalmıştı. Çok iyi poz ya. Yeniden Doğuş çizgi romanında tam bu sahnede annesiyle tanışıyordu aslında. Keşke tanışmasaydı bu arada. Can I help you? Myself. Allah Allah. Eyvah eyvah. Bayağı değişmiş bu arada. Çizgi romanlarda da aynı böyle acayip iyi bir boksör. In Hell's Kitchen. Sıkılaşmış. Kim acaba? Poindexter. Ay, çok üzünlü bir ifadesi var ya. Üf. Both. Aynen. Totişko'yla iç çamaşırı gibi gezsinler. Ya gülümsüyor bir de. Aslında tatlı birisi. Mesela Daredevil Yeniden Doğuş çizgi romanında tamamen ifşa ediyordu. Hayatını alt üst ediyordu. Mahvediyordu karakterin psikolojisini, dünyasını, maddi manevi her şeyini elinden alıyordu. That's kind of brilliant, right? Fisk not Bence burada kim olduğu belli olduğu maskeli video çeken arkadaş. gets all the people. Hadi bakalım. Fisk'in adamlarına karşı gelemez. Fuck is this, Jurassic? Where on the outside too? Çok iyi. Ne oluyor? Bullseye. Kostümü çok iyi bu arada. Çok iyi yapmışlar. Ne yapacaktı? Gelip öldürmenizi mi bekleyecekti? Manisacılığı da bırakmıyor. Şeytan gibi düşünüyor. Ay Daniel çıkıyormuş adam, ne güleriz var ya. Bir daha hatırlatayım istedim. Torpille gelmiş Daniel. Mülakat yok. Üf, ne gerilimle andı ya. Vanessa yine fik fik yapmazsın inşallah. Öyle bakışmayın. Bakışmayın öyle. Fisk'in sürekli kafasının kel oluşunu çekiyorlar ya, hani kafaya böyle zoom, sıkıntı. Lilith'in dokunuşudur bu arkadaşlar. Bak. But yes, Sadece New York'lar değil canım ya. it's true. Dur artık diyor, dur. How many are there? Doomsday'de göreceğiz. Elektra'yı getirin buraya. Elektra gelsin. Bu olmuyor yani. Elektra lazım yanına. Güzel. Tiger geliyor, Tiger. Eyvah. Eyvah, eyvah. Aşağılık herif. İç karışıklık nedir, nasıl çıkartılır? Fisk başkan olduğu için, yukarıda olduğu için bunların hiçbirinden haberdar değil işte. Görse o da bu kadar abartılmaması gerektiğini belki söyler. İki deli yan yana geldi. Hadi bakalım. Aptal öyle bir söyledi ki. Hadi Castle'ı görelim hadi. Hayda. White Tiger önceki sezon çok fena harcamışlardı. Bu sezon bakalım hakkını verecekler mi? Bayağı açık açık konuşuyor ya. Foggy, Foggy neredesin? Güzel. Yeni video geliyor. Eyvah. Hiding in plain sight as random people. Nothing to worry about. İyi. Hadi bakalım. Yani. Çok belliydi. Ya Hand tarikatının girmesi lazım ya. Bir şekilde dahil olması lazım arkadaşlar. Bu gül alamet değil, öyle diyeyim size. Hand tarikatı girmesi lazım çünkü Foggy'yi Hand tarikatı destekli bir şekilde bu Vanessa gacısı tutuyordu bir köşede. Ölmemişti Foggy. Ha, bu rüyada şu an. Okey. Vanessa ölecek de dirilecek mi acaba Hand tarafından? Diriltilecek mi yani? Ve gül kırmızıya döndü. Vanessa'nın ölmesi Hand tarikatı tarafından geri getirilmesi lazım. Her Karen'la sarıldıklarında, yakınlaştıklarında benim içime dertler doğuyor. Bu yiye doymadınız. Bu bölümde de mi görmeyeceğiz Jessica'yı? Yaklaşmayın. Eyvah eyvah. Daha fazla romantikleşmeyin. Evet, ne oluyor? Karen çok iyi dövüşebilen bir kadın değil ya. Onu şey yapmazsanız. Üf. Fisk'in kelle gitti. O şeytani gülüş bu muymuş? Üf. Güzel. Uçan tekme iyiydi. Fisktir gitme. Karen ablamız avlamış yani. Çizgi romanları yazan Bendis ve Ed Brubaker şu anda şok. Karen ne kadar iyi dövüşüyormuş ya diye şok geçiriyorlar, şaşırıyorlar. Şimdi sayın izleyicim, yani mesele Karen dövüşemesin değil. Aksine güçlü kadınlara bayılırız da. Bölüm güzel.
Keyifli aktı gayet. Hani bence bir sıkıntı yok, öyle büyük bir sıkıntı yok. Önceki sezona oranla kıyaslıyorum bu arada. Dövüş sahneleri iyi ama çok kısa. Yani Daredevil dediğin zaten hani sokak seviyesi bir kahraman ve adamın sürekli böyle dövüşmesi lazım, hissetmesi lazım. Dengeleyemediklerini düşünüyorum bunu. Tamam, diğer karakterleri de görmemiz gerekiyor. Ama diğer karakterlerin mesela bazı diyaloglar bence biraz daha geliştirilebilirdi diye düşünüyorum. Fisk'in diyalogları mesela muazzam, çok yerinde. Daniel karakterinin bir anda böyle zekasının artması, karakter dönüşümünü görmek çok güzel bir şey. Ama Daniel'ın bu şekilde bir anda hani abi yapma, sızdırma falan gibi demesini bilemiyorum, emin değilim. Bu arada arkadaşlar tam inceleme kısmına geçecektim ki 3. bölüm de yayınlanmış. Direkt o bölüm açılıyordu. Şöyle yapalım, bu bölümü inceleyelim. 3. bölüm tepkisi ve 3. bölüm incelemesine bakalım. Şimdi 2. bölümün çok ironik bir noktası vardı. O da Poindexter'ın kiliseye gitmesi ve orada hani böyle kendini ferahlatma isteği söylemesi. Cidden ironikti çünkü bunu yapan Matt Murdock'tır. Daredevil'da değil, Matt Murdock'tır. Bu bölümde anladığımız diğer önemli detay ise Kingpin'in Daredevil ve Matt Murdock kimliğini matchlemiş olmasıydı. Hani bölüm içerisinde böyle sinsi hain gülüyordu ya, onların hepsi aslında bir anlam ifade ediyordu. Onun kendi uyanıklığı içerisinde ya da kendi tavrı içerisinde. White Tiger dönüşüne ihtiyacımız var. Çünkü White Tiger detayı 1. sezonda acayip harcandı. Tamam, Iron Fist kadar devasa bir karakter olmasa da onun kadar olabilecek bir karakter White Tiger. Karen Page detayından da bahsedeyim. Beni bayağı bir şaşırttı. Çünkü hani benim bildiğim Karen bu kadar karanlık değil. Evet, karanlık tarafı var ama bu kadar iyi dövüşebilen, ne bileyim işte bir anti-vigilante görev timinden birisini rehin alabilecek gibi değil. Hani bunu sadece birinin yardımıyla yapabilecek bir karakter çizgi romanlar referans alındığında. 1. bölümde tahmin ettiğimiz bir detay vardı. Bu hani sahte Kingpin, o videoları, fake videoları çeken arkadaş kim? Hani BB olduğunu biz tahmin etmiştik zaten. O çok bariz bir şeydi, belliydi. O da çıktı zaten. Tedirgindi bunu yaparken. Hani biz daha eğlenceli, ironik tarafından bakıyoruz aslında ama onun maskeyi çıkarttığında, Kingpin maskesini çıkarttığında ne kadar gergin ve korktuğu, oyuncunun en iyi performansı bence tam olarak maskeyi çıkarttığında hiçbir kelime, hiçbir cümle kurmadan, yani sözlü bir ifade biçiminde bulunmadan onun mimikleriyle orada yapmaya çalıştığı şeyi ve bunun altındaki korkusunu görmüş olduk. Çünkü Daniel'ın karşısına oturduğunda şunu diyordu Daniel, hani sen Kingpin'den korkuyor musun diyordu. Kendi korkmuyormuşçasına. Kingpin, Matt Murdock, Daredevil match'ini yaptıktan sonra artık işlerin kızışması, akıl oyunlarının devreye girmesi gerekiyor. Bunun ilk adımı bence tam olarak atıldı. Matt'i şu anda arıyorlar. Daredevil desen zaten karanlık tarafta, hani anti-vigilantilerin avında. Anti-vigilantiler bulduğu gibi onu indirecek zaten. Matt Murdock'ın elinden her şeyi almaları gerekiyor 3. bölümde. Daha fazla bekletmeden size 3. bölümün tepkisine geçelim. Anti-vigilante görev timindeki arkadaş da hiç elini kolunu kaldırmamış. İyi bari beklemediği anda vurdu. Sanat sepet işlerine girmiyorsun ablacığım. Girersen sıkıntı. Hayda. Takma o maskeyi. Gerek yok. Sende nasıl duracağını bilmene gerek yok. Terapi alsana. Bunu bilebilecek kadar kendini geliştirmiş olman lazım. Tam bir canavar ya. Bir dahaki bölüme Punisher geliyor o zaman. Bu kadar ismini anmaları. Hani gelmeyecekse bu anlamsız olur çünkü. Fagin ölmüş olduğuna hala inanmıyorum. 17 dakikası tamamen hani şu şekil geçiyor. Yani küçük detaylar. O kadar. But now that I've got Kötü. Acayip gıcık kaptım ya. Well, maybe he should be. Sustained. Yes. Güzeldi. Anti-vigilantilere bak ama geliyorlar. Kraldan çok kralcı. Eyvah eyvah. Deli psikolog seni. Pislik nasıl gülüyor? Abla ne yapıyorsun abla? Onun bu kadar halüsinatif davranması normal değil. Lisa, okay? Every job is everything. Everybody. Allah Allah. Well, that's entirely up to Eyvah eyvah. Game of Thrones yeni sezon yükleniyor. you. Is this a Elinde bıçaklar falan. Hayırdır? Oo, sıkıntı. Sanki Batman konuşuyor. Bu avukat da bu detayları hatırladı yani. Üf. Yalnız dövüş teknikleri çok iyi. Dönen tekmeler falan. Buldu. Yes! Bakkal adamın orada ne işi var? Oo. Üf. Güzel. Yalnız duruyor onlar da orada ya. Bekliyor ki vursun bize. Ya çok komik, adamlar bekliyor ki bize vursun diye. Sıkıntı, cidden sıkıntı dövüş koreografileri. Birisi var. Güzel. Ama nasıl bir çocuk. Tamam güzel. White Tiger detayı güzel yerleştirilmiş.
Oh. Güzel. Bin işte kucaklaşırsınız. Kratos gibi gönderiyor çekiyor. Oh. Kendi kendini bilerek mi patlattı o? Olaya gel. Güzel. İkinci ve üçüncü bölümü arka arkaya yayınlamaları bence çok iyi. Hatta bakayım 4. bölümde yayınlanmış mı diye. Yok, o yayınlanmamış henüz. İyi oldu bu açıdan çünkü 3. bölümün bir kısmı ilk 17-20 dakikası çok bir şey ifade etmiyor. Karakterlere yönelik böyle atıflar vardı. Ancak biz zaten 1. sezondan karakterleri az çok görüyoruz. Değişimleri, dönüşümleri de aldıkları kararlarla daha çok görmek benim için daha keyifli olur, en azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi fark ettiyseniz Punisher'ın olmaması hala hem Matt hem Karen arasındaki diyalogda hem de biz izleyici tarafında bir soru işareti. Ben en azından bu bölümde bir Jessica Jones bekliyordum. Hadi final bölümünde bir kuple Punisher görürüz belki ama bu bölümde bir Jessica Jones gelmeliydi. Hani ne yapacaksınız? Final bölümünde hepsinden birer parça mı gösterip bırakacaksınız? O zaman bizi niye hype'ladınız ki hani Jessica Jones döndü falan diye? O konuda pek hoşnut değilim açıkçası. Jack davası sekansında biz gördük ki hani hakimler dahil herkesin fizikten bir tırsmışlığı var. Çünkü savcıya yapacakları gibi Daniel'ı kullanarak herkesin bir açığını alıp köşede tutuyorlar. Ki biz zaten kutlama kısmında da, akşam yemeği kutlamasında da Daniel'ın insanların ağzını nasıl aradığını da gördük. Şimdi White Tiger mirasını Angela'nın alıyor olması, bir noktada da teyzesini kurtarma isteği bence çok iyi. Çünkü White Tiger cidden çok iyi bir karakter. Hatta White Tiger gücü biraz Iron Fist'e benziyor, andırıyor ama aynısı değil, çok başkalar. O yüzden White Tiger'ı da diğerlerine nazaran daha genç bir karakterde görmek de bence keyifli, güzel olabilir. Hem önceki White Tiger olan Hector'a duyduğu saygı duruşunu da bir noktada göstermiş oluyor. Hani o bıçağa baktığı sahne mesela. Herkesi kurtardılar ya, lastikleri kesmiş o bıçakla. O sahne güzeldi. Hani o duruşunu bir belli etti. O özlemini, güvendiği noktayı, güç aldığı noktayı, karakterin oturmasında verimli bir şekilde verilmiş. Red Hook olayı beni bayağı bir şaşırttı. Açıkçası Fisk'in evet akıl oyunları yapacağını düşünüyordum ama kendi gemisini patlatarak, oradaki insanları öldürerek, tamamen maksadı ise Daredevil'ın ne kadar iğrenç birisi olduğunu göstermek çıkacaktır muhtemelen bir sonraki bölümde. Hani çünkü Daredevil'ın psikolojisini tamamen hiç etmeli ki onu yenebilsin. Güç olarak onunla savaşamıyor. Fisk'in dövüşünü de merak ediyorum ben. Çünkü çizgi romanlarda da Kingpin bayağı iyi bir boksör. İyiliği de şu yönden kastediyorum. Karakter çok güçlü. Vurduğunu indiriyor. Fisk'in hapishanesinden Daredevil'ın sözde suçluları kurtarması muazzamdı. Ancak o sahne çok yüksek bir sahne olsa da gerçekten aksiyonu, müziğiyle, görüntü yönetmenliğiyle güzel bir sahneydi. Fakat tek bir problem vardı bence. Dövüş koreografileri. Daredevil'ın vuracağı anti-vigilante görev timindeki kişiler böyle el kolu bağlamış duruyor. Yani ben o şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani karşılık vermeli. Şunu demiyorum, Daredevil sürekli dayak yesin. Hayır, yemesin dayak. Bıktık zaten o sürekli dayak yemesinden. Dayak yemesin ama mesela bir şey yapmaya kalkışsınlar. Bu karşı tarafın hareketliliği, savunması bence çok azdı. Eğer izleyenler arasında az çok hani bu dövüş teknikleriyle, savunma teknikleriyle ilgili bilgisi olan birisi varsa ya da bunların hiçbirine gerek yok, çok fazla dövüş filmi izlediyseniz bu sekansın yetersiz olduğunu düşünebilirsiniz. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Tabii bu benim fikrim. Belki size çok yeterli gelmiştir. Karakterin orada zorlanması çok güzel verilmiş ama zorlanıyor, ama çok fazla kişi dövüştüğü için zorlanıyor. Karşılık çok az alıyor. Özellikle 3. bölümün sonlarına doğru hani böyle bir gerilla savaşına dönmesi, her şeyin birbirine girmesi, aksiyonun yükselmesi çok manidar, çok keyifli. Gibi Daredevil dizisine yakışır bir şekilde ilerledi. Ama Jessica Jones'u görmeliydik. Yani fragmanda sen bize Alan'ın onu verdiysen en kötü 3. bölümde bir girmeliydi. 2 ve 3. bölüm gerçekten arka arkaya verilmesi gerekiyordu. İyi ki de öyle yapmışlar. Öbür türlü bir hafta yani 3. bölüm için beklemek ya da sadece 2. bölümü izleyip bırakmak biraz yetersiz gelirdi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.